Herkese selam arkadaşlar. Bugün Gerekli Sayılar Ankara'dayız. Biraz alışveriş yapacağız. Biraz da içeriği gezeceğiz. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Saadet ve hoş geldin. Spielberg'ün sinemasının işleriymiş. Şunun kalitesi acayip güzel. Baskısı acayip güzel. İçi siyah beyaz ama çizimleri. Bu arada arkadaşlar mağazanın içinde o kadar çok çizgi roman var ki, o kadar çok manga var ki hem çizgi roman hem manga Türkçe, İngilizce versiyonlarını bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla da artbook var. Figür falan da vardı baya. Ben baya inceledim. Daha önceki gidişimde de baya bir önünde durmuştum, incelemiştim. Bu arada hiçbir şeyde reklam veya sponsorluk değildir. Bunu da burada söyleyeyim. Eğer kanala abone değilsen abone olup bu videoya like atarak ve yorumlarda benimle sohbet ederek bana destek olabilirsin. Saga'nın keşke yeni ciltleri gelse. Hissediyorum ya, yakındır gelecek. Biraz öyle hissediyorum. Yani daha doğrusu totem yapıyorum o şekilde. Şimdi birazdan Tim Burton'un artbook'unu göreceksiniz. Geliyor ve geldi. Evet, en soldaki mor kapaklı olan, onda benim gözüm kaldı. 2600 TL'ymiş. Nanalı bardaklar var hemen burada. Ve bir sürü var. Şu çok güzel. Şu da güzel. Şunu da beğendim. Burada pinler, anahtarlıklar var. Şu var ya, bayağı güzel duruyor. Bunun videosunu görmüştüm Reels'ta. Yabancı bir içerik üreticisinde. O kadar iyiydi ki. Burada çizgi romanları da var. Gerekli Şeyler bir dönem çizgi romanlarda basıyordu. Basıyormuş yani. Çizgi romandan ziyade manga basmaya geçmişler tamamen. Yani anladığım kadarıyla. Bakalım Tokyo Ghoul varsa biraz almak istiyorum açıkçası. Çünkü baskılarını bulamıyorum. Akiralar muazzamdır arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Biz zaten kulüpte de okuyup izlemiştik. Oldboy'un okuma maratonu var kanalda. Inyo Asano en sevdiklerimden. İyi Geceler Pum Pum. Çok etkilenmiştim. Solen'in de güzeldi ama bence İyi Geceler Pum Pum daha iyi. Şu seriyi de aldım ama henüz başlamadım okumaya. Dragon Ball'a da zaten biriktirmeye başlamıştım. Biraz biriksin öyle okuyacağım. Yani 1-2-3 ciltte kalıyor sonra. Videonun bu kısmında söylemek isterim ki ben şöyle düşündüm. Giderim mağazaya. Oradan Dragon Ball'un işte ciltlerini alırım, eve gelirim, başlarım. Hatta başlamışken bir okuma maratonu da gider falan. Sonra öğrendim ki 5-6 numaralı cilt kara borsaymış. İkinci ele baktım. Ne yapıyorsunuz kara borsacılar? Sizi sevmiyorum. Ne yapıyorsunuz siz? O fiyatlar ne kardeşim? Arsa mı alıyoruz? Şu şekilde görünce acayip hoşuma gidiyor. Ama benim raflarım çok geniş olduğu için evdeki raflarda bu şekilde durmuyor. O kadar güzeller ki ama bir noktada da bayağı pahalılar. Şimdi hemen bir göstereyim size. Neyse ki yakında Türkçe JoJo okuyacağız. Çok heyecanlıyım bunun için. Bayağı hem de öyle böyle değil. Bu arada eğer JoJo izlemediyseniz daha önce Steel Ball Run'dan da izlemeye başlayabilirsiniz. Evren resetlenmiş gibi bir şey. Bilmeyenler için burada da küçük bir not düşmek istedim. Yani JoJo basılıyorsa bence Vagabondlar da gelir yakın zamanda diye hayal ediyorum. Duygusal bir hikayeydi. Animesini izlemedim. Dedim ki mangasını okuduktan sonra belki izlerim. Ama mangayı okuduktan sonra animesinin beni çok fazla negatif etkileyeceğini düşündüm. O yüzden sadece mangayı okuyup bırakmaya karar verdim. Çocukken muhtemelen çoğumuz anime olduğunu bilmeden illa bir bölüm en azından izlemişizdir. Bu kız Dragon Ball'dan birkaç cilt alacak. Şey yaparız ödemede, taş kağıt makas yaparız, olur mu? Şansımızı deneriz. Şöyle koyayım. 3 büyüklerden alacağım. Hani One Piece alacaktım ama onda sanırım tekrar baskı bekleyeceğim. Bleach'in de 3. cildi yok sanırım. Yani tekrar baskıyı güvenerek alıyorum tamamen. Bu burada dursa bir şey olur mu acaba ya? Sen de telefonu tutuyorsun, taşıyamayacaksın. Ama beni duymuyorsun. Sorun yok değil mi? Değil mi? Aynen. Senin önerdiğin bir şey var mı? Al dediğim bir şey. Şunu oku dediğim bir şey. İngilizce mangaya, çizgi romana hiç girmedim. Çıkamam değil mi ben onun içinden? Full koleksiyon satmam gerekir değil mi? Şu Spy Family'nin bir konusuna bakmak istiyorum, merak ediyorum. Kurnaz ajan alacakaranlık prestijli bir okula sığabilmek için üstlerinden aile kurması yönünde emir alır. Ancak bir araya geldiğinde kızın zihin okuyabilen bir psikiktir. Yani olabilir. Askısı var mı? Böyle serilerden bir iki topluyorum. Merak ettiklerime, ilgilendiklerime devam ederim diye böyle alıp ekliyorum. Kahramanlık Akademim de bayağı seviliyor. Hatta The Boys gibi olduğu söyleniyor çizgi roman tarafında. Yani tamamen süper kahraman eleştirisi yapılıyormuş. Ama ikinci cildi yok. 1-3 var galiba, evet. One Punch Man biraz eril geldiği için şey yapmamayı düşünüyorum. Yani en azından şu anlık ertelemeyi düşünüyorum. Bu arada Ankara şubesindeki mağazada da indirim varmış.
Ankara'dakiler bilginize. Biraz da üst katı gezelim. Bakalım burada neler var. Romanlar da varmış burada. Geçen geldiğimizde romanları ben görmüş müydüm? Var mıydı? Var mıydı? Ben hiç hatırlamıyorum. Aa, şunlar çok güzel duruyor. Puzzle'lara bak. Benim Pennywise. Benim yalnız. İlk izlediğim korku dizisi bu arada. It Will Come to Derry. Sonrasında filmlerini izledim. Hatta sen çok komik bulmuştun filmleri. Ama dizi izlerken nasıl korkutmuştum seni, hatırlıyor musun? Sen korkuttun beni. Tamam, ben korkuttum. Baktım dizi korkutmuyor seni, dedim ben korkutayım. Bu arada Galip Tekin, bak şurayı çekmeni istiyorum. +18 yazıyor. İşleri o kadar iyi ki. O kadar iyi ki öyle böyle değil. Grotesk bir anlatı stili var. Ama acayip seviyorum. Bendeki kitapları şu formatta. Aynı kitapların şöyle formatı da varmış. Şunun manga formatını, yani küçük boy formatı olsa alacağım. Bulursam yani bir gün. Sanırım o tükenmiş çünkü. Murat Menteş'in kapak tasarımlarını yapıyordu diye hatırlıyorum. Yoksa karıştırıyor muyum? Yok, pardon, Murat Menteş'in kapak tasarımlarını yapan Hakan Karataş'tı galiba. Evet, öyle hatırlıyorum. Sanırım Ot dergisinde vardı. Oradan hatırlıyor olabilirim. Burada biraz daha böyle Avrupa, bağımsız, Türk çeşitlilik var yani. Bu arada arkadaşlar, şu gördüğünüz bağımsızları ilerleyen vakitlerde okuyup muhakkak bahsetmeyi düşünüyorum çünkü çok iyi işler var. Sadece çizgi roman Marvel ve DC'den ibaretmiş gibi görülüyor ama o kadar iyi işler var ki. Zagor'a başlamamı bekleyen kanaldaki arkadaşlar. Zagor, Dylan Dog gibi hikayeleri okumamamın sebebi aslında bir tık böyle anlatısı çok erilmiş gibi geliyor. Ama mesela Berserk gibi, ama Berserk biraz daha şey ya, hani hikaye derinliği var ya, o çekiyor. Aynısını Zagor'da bulamayacağım korkusuyla başlamıyorum. Yani tıpkı One Piece'e başlamak ve başlamamak gibi. Çok konuştum. İnelim mi? Berabere kalırsak 50-50 ödüyoruz. Tek oyun kaybeden öder onun dışında. Çünkü bu mangalar bizim evin ihtiyacı, okey? Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Tekte aldım. Bak, tek oyun dedim. Video kayıttaydı. Tek oyun dedim. oyun. Tekte aldım. Bir oyun dedim. Berabere nasıl gidecek o zaman? Hayır, yani ilkinde ikimize mesela makas yapsaydık. Ha, ben 2 kere yapacağız yani. Hayda. 1-1 olursa berabere diye. Mızıkçılık oluyor bu. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 1-1 berabere bitti de kaç el 2-1 oynadık? oldu. 2-1 oldu. 1-1 oldu. 1-1 mi oldu? 2-1 oldu ya. 1-1 Ha, oldu. yarı yarıya. Ne ara 2-1 Ha, oldu? hadi yarı yarıya. Tamam, iyi, yarı yarıya. Teşekkür ederim. Dolandırıcı ya. Beni kandırıyor. Şu duvarda görmüş olduğunuz çizimlerin tamamı okurlar tarafından çizilip buraya asılmış arkadaşlar. Hepsi acayip yetenekli. Baya iyiler bu arada. Şu taraftan da çekeyim. Hepsi mi yetenekli olur? Yetenekliler herhalde. Baya. Şöyle zoomlayarak da çekeyim biraz. Benim Cinal'i çizemediğim yerde millet bak gençler neler çizmiş. Arkadaşlar, kim yaptıysa hepinizin emeğinize sağlık. Cidden çok iyiler. Baya güzeller. İnşallah size yol sesi gelmiyordur şu anda. Hemen göstermek istiyorum aldıklarımı. Taze heyecanlı. Yani üç büyüklere başlayalım dedim. Ama tabii mevcut ciltleri, bulabildiğim ciltleri aldım. Devamını tabii ki kara borsa beklemeyeceğim. Tekrar baskı bekleyeceğim. Tekrar baskıdan alacağım. Çıtır hasarlı Jujutsu Kaisen defterimiz. Buna böyle içeriklerimi not alırım. Hani videolarımı, Reels videolarımı, işte YouTube fikirlerimi. Çok çeşitlilik var kanalda malum. Biraz daha çeşitlilik getirelim diyorum ona. Kasa önünde şöyle bitikler için olumlamalar diye bir kitapçık gibi bir şey buldum. Marmara çizgi basmış. Arkadaşlar çok şirin duruyor. Etiket fiyatına 150 yazıyor. Buna da 143 yazıyor ama mağazada %20 indirim vardı. İçi de çizimlerde şöyle tamamen eğlencelik. Hani oku bitir tarzı bir şey değil. Daha çok böyle hani evde elinin altında durur veya çantanda durur. Böyle rastgele açıp okursun. Mesela bir tane okuyayım size. Tartışmadan kaçınmak için her kakişkoya susmayı kucaklıyor ve karaktersizce şüküre geçiyor. Çok iyi bu arada. Bayağı iyi, güzel. Komik, tatlı. Zehra Ömeroğlu hazırlamış bunu da. Burada da belirteyim. Arada buradan size storyler atarım. Bayağıdır aklımdaydı. Ama hani konusunu zaten vlogda okudum. 1-2'ye aldım. Bakalım hoşuma giderse devam edeceğim. The Boys'u andırıyor. Sadece hani bu söylendiği için, biraz bununla ilgili yorumlar okuduğum için hani bir noktada andırıyormuş. Tamamen değil. O yüzden aldım. Çizimlerinde gayet güzel bu arada. Hoşuma da gitti. Şöyle göstereyim size çizimlerini de.
Ama sadece birinci cildini aldım çünkü 2 yoktu. Aldık daha doğrusu. Tek başıma aldım demiyorum. Aldık. Evin ihtiyaçları bunlar. Ve gelelim. Naruto aldım. Biliyorsunuz daha çok ben manga okumayı seviyorum. Hani izlemeyi de seviyorum ama daha çok okumak daha çok hoşuma gidiyor. Hani izleyince tam hikayenin içine bazen giremediğim anlar oluyor. Animasyon bana hitap etmediği oluyor. Bir arkadaşımız bu Naruto'yu aldığıma çok sevinecek. Ona çok eminim. Yorumlarda sürekli görüyorum onu. 2 ve 3. cildini aldım. Bilmeyenler için Naruto çok bilinmeyen bir seri olduğu için yine bunun da çizimlerini göstereyim size. Çoğu kişi bilmez. Çok niştir. Bleach'in 1 ve 2'sini aldım. Ters gösteriyormuşum. Etiket fiyatları 240 olarak yazıyor ama dediğim gibi mağazada %20 indirim var. Bu arada hiçbir şey reklam sponsorluk değil. Bayağı şey yaptık yani. Taş kağıt makas oynayarak eşimle bölüştük. Öyle aldık sağ olsun. Ev ekonomisine katkıda bulunuyor kendisi. Zaten Dragon Ball aldığımı daha önce görmüşsünüzdür. 1, 2, 3, 4 vardı bende. 5, 6 yok ama. 5, 6 hiçbir yerde yok. O yüzden 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13, 14. ciltlerini aldım. 5, 6'yı da tekrar baskıda veya böyle ikinci elde bir yerde böyle uyguna görürsem o zaman alırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı ücretsiz de destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Like atarak, yorum atarak, videoyu beğenerek, abone olarak daha çok bu tarz videolar istiyorsanız veya okuma maratonu önerilerini yorum yapabilirsiniz. Şu seri okuma maratonu yapalım diyebilirsiniz. Bir de benden dinlemek isterseniz. Okuma maratonlarında keza ben çok eğleniyorum. Sizin attığınız yorumlarla daha çok eğleniyorum. Hani videoda dakikayı işaretleyip diyorsunuz ya şurada şöyle böyle ben de öyle düşünmüştüm veya bence böyle filan. Farklı fikirler de iyidir. Eleştirilerinize de kanalı geliştirmem için önerilerinize de çok açığım bu arada. Her zaman dediğim gibi bu videoda da söyleyeyim. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin. Görüşmek üzere. Bayağı da trafik var.